Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ponçik kedimizin 3. bölümüyle bitireceğiz. Gövdeyi, kafayı yaptık. Şimdi kafamızdaki son örülecekleri de örelim. Kuyruğumuz kaldı. Şuradaki yanak, bıyık kısmındaki yüz detayı kaldı. Bunları yapalım ve videomuzu burada bitirelim. Önce yüzümüzü yapalım. Ben sayılarını vereceğim size. Şöyle 2 tane parça örüyoruz. Şu şekilde. Sayılarımız yine aynı standart. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne ile başlıyoruz. Birinci sıramızı. İkinci sıramızda hepsini çift batıyoruz. 12. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift, bir tek bir çift, 6 tekrar 18. Dördüncü sıramızda 5 tane tek, bir arttır, 5 tek, bir arttır, 5 tek, bir arttır. Toplam 3 tane arttırma yapıyoruz. 21 sık iğneye ulaşıyoruz. 5. sıramızda da hepsine tek batıyoruz. Düz örelim yani. 1, 2, 3, 4, 5 sıra toplam. Yukarıya zaten hemen üst kısma da sayılarınızı yazıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde 2 tane örelim. Ve şimdi bunu yerleştirelim. Önce şöyle bir gözümüze göz akı verelim. Hemen beyaz ipimizi alalım. Şurada. Biraz keselim. Evet, uzun iğnemi ipimi taktım. Şimdi boyundan gireceğim. Şimdi gözümüzün şöyle tuttuğumuzda bakın ortası burası. Burası ortası. Buradan bir tık yukarıdan bir sık iğne yukarıdan çıkacağız. Çıkacağımız yer burası. Şimdi boyundan girelim. İşaretlediğimiz yerden çıkıyoruz. Evet, işaretlediğimiz yerden çıktık. Şöyle çekelim. Şimdi yuvarlak geleceğiz. Hemen şu kısımdan da batarak boyundan çıkalım. Bu şekilde iyice çekelim. Böyle yaptık. İsterseniz burayı yapıştırabilirsiniz. Tekrar diğer göze geçelim. Yine tam ortayı bulup şöyle iğne alalım. Gözümüzün ortasını şu şekilde buluyoruz. Bunun bir sık iğne üstünden şuradan çıkacağız. Biraz zor oluyor arkadan kilit yaptığımız için kilide denk geliyor. Oraya takılıyor. Evet, buradan da yine aynı şu şekil döndürüp gözümüzün şu noktasına batıp boyundan çıkıyoruz. Evet, gözlerimizi de bu şekilde yaptık. İsterseniz bir tane daha da yapılabilir. Hani böyle daha belirgin olsun diye. Bir deneyelim bakalım. Şöyle bir tane daha yapalım.
iyi oldu. Çift katlı. Evet. İpimizi düğüm atarak koparabiliriz. Şuradan bir tek tutturacağım. Evet, şimdi kirpiklerimizi de yapalım. Siyah iple. Evet, siyah ipimizi taktık. Şimdi gözümüzün şu beyaz ak yaptığımızın bir sık iğne üstünden, bir sık iğne üstü şurası, buradan çıkalım. Evet, işaretlediği yerden çıktım. Biraz zor oldu. Arkadaki kilit kapattığımız için. Şimdi buradan ipimiz burası. Buradan bu tarafa 3 tane. 1, 2, 3. Yukarıya bu şekil. Diğerinde şuradan 1, 2, 3. 3 sık iğne üstü 2 tane bu tarafa kayıyorum. Şu şekilde. Diğerinde yine hemen bunun yanına batıyorum. Şu bir sık iğne bu tarafa. Buradan karşıya. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağız. Bu şekilde. Buradan şunu yapıyorum önce. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle 2 tane kayıyorum. 2 kaydım. Buradan da 1, 2, 3 şurasıydı. Burada kaşlarımızı yapacağız. Hemen ipimizi koparmadan kaşımızı da şurayı takip edelim. Gözümüz beyazı takip ediyoruz. Düz bir şekilde gelip şurası, buradan çıkalım. Burada 2 sık iğne üstü 1, 2 sık iğne. Yine şu gözümün hizasında küçük bir kaş yapacağız. Şöyle göz kararı bakın. Buradan bunu bulduk. Buradan da gözümün yukarıya doğru geliyorum ve şu burası uygun. Ama 2 tane, 2 sık iğne üstü. Şimdi diğerinde yine şöyle gözümüzün düz gelelim. Şurası. Aynı hizadan karşıdan çıkalım. Evet, şöyle küçük bir kaş. İpi
çok ince, o yüzden bir tane daha yapacağım daha sonra. Şöyle yine tuttuğumda burayı da takip edelim. Şurası. Yine bir daha yapacağım. Daha kalın olsun diye, belli olsun. Evet, boyundan çıkıyoruz. Evet, gözlerimiz, kaşlarımızı yaptık. Şimdi şu yüzümüzün bıyık yerlerini ayarlayacağız. Bunu ayarlarken de önce burun kısmını da bulup önce burun işleyeceğiz. Şöyle bir yerleştirelim. Tam beyazımızın üzerine koyalım. Bakın şöyle yerleştiriyorum. Şimdi bunu da bu tarafa, şuları takip ederek eşitliklerine kontrol edelim. Şimdi bu yerimizi bulduk. Burnumuzun yeri şu üçgen kısım. Şurası. Şimdi şuradan gireceğim pembemi. Buradan gireceğiz. Şöyle iğnemize takalım. Şurası. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye batalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu kısma 2 sık iğne de aşağıya şöyle şurası. Evet, yerimizi belirledik. Üçgen bir şekilde buraya burnumuzu işleyeceğiz. Bakın buradan da beyaz zaten belli. 2 sık iğne buradan, 2 buradan kayıyoruz. Ortadaki 5 tane sık iğnemizi ayarlayıp affedersiniz, 2 sık iğne aşağıya indik. Tam ortası burası. Şimdi pembe ipimizi, iğnemizi takalım. Evet, burun kısmını isterseniz böyle yavru ağzıyla da çalışabilirsiniz arkadaşlar. İlla ki pembe olacak diye bir şey yok. Daha öncekinde yavru ağzı çalıştım. Sizler de renklerini değiştirebilirsiniz. Mesela bu turuncu kedimizin taban kısmını gri yapmıştım. Mesela bunu pembe yaptım. Kıza uygun, bu da erkeğe uygun. Renkleri bu şekilde karma yapabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen şu boyundan giriyorum. İşaretlediğim yerden çıkıyorum. Evet, 5 sık iğne bu tarafa kaydık. Önce bir üçgen çizelim. Daha sonra içini dolduralım. Şöyle işaretlediğimiz yere şu burasıydı. Evet, şimdi içerisine dolduralım.
Bayağı yoğun dolduracağım. Kalın bir burun görüntüsü olsun diye. Evet, burnumuzu bitirdik arkadaşlar. Şimdi parçalarımızı yerleştirelim. Demek ki işaretli olan tamam. Tam beyazın üzerine koyuyorum. Şöyle. Şu başlangıcı alta getiriyorum. Diğerini aynı şekilde. Şurayı da birleştireceğiz. İki ucu birleştirelim. Şöyle sıkılaştıralım. Dikerken. Hatta şöyle yapalım. Daha pratik olsun. Şu iki ucu şuradan bir iki tane tutturalım arkadaşlar. Evet, şimdi iki parçamızın şu başlangıç yerini şöyle birbirine getirelim. İki ucu hemen karşısına gelen yere iki sık iğne ile birleştirdim. Şöyle oldu. Bakın daha kolay olacak şimdi. Bir tane daha yapabiliriz. Bir sık iğne daha yapacağım. 3 sık iğne ile şöyle. Evet. Böyle hazırladık. Şimdi tam burnumuzun üzerine koyduk. Şöyle dikeceğiz. Şuralar kapanacak. Böyle. Bu şekil kalmayacak. Tam beyazın üzerine denk gelecek şekilde ayarlayalım. Bu da burada ya. Evet. Şimdi dikebiliriz. İpimiz burada. Buradan şöyle buralara biraz elyaf dolduracağız. Biraz sonra
Evet, biraz diktim arkadaşlar. Bütün çevremi dolandım. Bu şekilde kapattım. Grileri görünmedi. İçerislerine biraz elyaf doldurdum. Şimdi sadece şu kısım kaldı. Bunları da yaparken şu sıralara dikkat edelim. Aynı hizada olmasına çalışalım. Evet, bu şekilde dikişlerimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi şurada da siyah iple ağız yerini belirleyelim. Boyundan giriyorum. Burnunun tam ortasından çıkıyorum. Şöyle çıktım. Şu şekilde buradan bu tarafa hafif şuraya kadar yine aynı ölçüde bu taraftan da yapalım. Evet, bu şekilde ağzımızda yaptık. Şöyle sıkış yapalım. Şöyle ortadan bir daha bir gireceğim. Bir tutturacağım burayı. Tam içine batıyorum. Siyah ipin içine battım. Çıkmasın diye. Evet. Şurada yapalım, tam olsun. Siyah ipin içine batıyorum. Yine siyah ipe battım. İçine. Ve ipimizi koparalım. Düğüm atıp koparalım. Böyle sabitlemiş olduk. Evet, şimdi kulaklarımızı dikelim. Hemen tam ortadan 1, 2, 3, 4, 5. 5'in üzerine 6.'ya kulağımı bu şekilde yerleştirdim. Şöyle uzun iğnemi takıyorum. Evet. Bu şekilde kulağımızı dikelim. Bir tanesini ipimin koparmamıştım. Buradan devam ediyorum. Hemen karşıya gelen ilmeğime batalım. Bir kulaktan alıyoruz. Bir kafadan. Bir kulak.
kafa. Hiç atlamadan sık bir şekilde dikelim. Tekrar bu tarafa geldiğimizde kulağımızın da bu tarafına aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, birinci kulağımı diktim arkadaşlar. Şimdi ikinciyi dikerken aynı şekilde ortadaki 1, 2, 3, 4, 5, 6.'nın üzerine gelecek şekilde buraya yerleştiriyorum. Sonra kaçtan itibaren bu arası 8 sık iğne öyle denk gelmiş. Yani sizin kendi kedinizdeki sayıların buranın simetrisi aynı olacak. Bu tarafı yarısı aynı. Bu da buradan bu tarafı aynı. Kaçtan bu tarafa 8 tane saydım. Buraya da yerleştirdim. Bütün eşit olmalı arkadaşlar. Şimdi bunu diktim. Aynı şekilde karşıya geçeceğim. İpimi koparmadan şöyle devam ediyorum. İğne kısa. Şöyle geçiş yapıyorum. Evet. 2, 4, 5, 6.'ya batalım. Evet. Buradan şimdi aynı şekilde dikelim. Evet, kulaklarımızı da bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde dikişlerimizi yaptık. Şimdi bıyığımızı yapalım. Bıyığımız için ben şöyle satılan misine ipi kullanacağım. Normal bildiğimiz misine ipi takılarda kullanılır. İşte balık avlarken herhalde kullanılıyor. Bir de bunun siyah renklisi var. Daha kalını. Tesbih ipi diye satılıyor. O da vardı bir yerlerdeydi. Şu an bununla yapacağım. Daha çok kolay bulunuyor. İsteyen yapmaya da bilir. Böyle de bırakabilirsiniz. Şimdi bunun için iğneme taktım. Misinemi. Şöyle hemen beyazım. Bakalım. Birinci sırada. Şuradan birinci sıraya 2 tane yapacağım. Bir şuraya bir buraya şeklinde. Şuradan bir başlayayım. Şu alttan yapmışım birini. Şimdi buradan giriyorum. Karşıdan çıkıyorum. Bak şöyle karşıdan çıktım. İstediğim boya gelene kadar çekiyorum. Şu boyda yeterli. Evet, buradan çıktım. Hemen bir sık iğne şöyle geriden geri gidiyorum. Aynı yerden bir daha çıkıyorum. Şöyle minik bir nereden çıktı? Şöyle bir çıktım. Bunu oraya sabitlemek için. Evet, yine aynı noktadan çıkıyorum. Bu şekilde. Şimdi keselim. Aynı boyda kestik. Birinci bıyığımızı yaptık. İkinciyi de yine hemen aynı sıradan 1, 2, 3 tane 3 sık iğne kaydım. Buradan yine giriyorum. Karşıdan çıkıyorum. Karşıdan herhangi bir yerden çıktım. Yine
aynı boyda bıraktım bıyığımı. Şöyle bir sık iğne geri gittim. Tekrar buradan girip, pardon, şuradan aynı noktadan, şurası aynı nokta gibi, buradan çıkıyorum. Şöyle. Bunu da kesiyoruz. Evet. İkinci bıyığımızı da yaptık. Şöyle. Üçüncüyü de ikinci sıraya şuradan, şu 1 2 tam ortadan şuradan gireceğim. İpim de çıkmış. Evet. Şimdi yaptığımız yer burasıydı. Buradan sonra 1 2 sık iğne kayıp tam bu ortadan giriyorum. Karşıdan çıktım. Aynı boyda kısa bıraktım. Hepsini çekmiyoruz. Şuradan şöyle ve aynı noktadan çıkıyoruz. Evet. Bu şekilde de bıyıklarımızı yapmış olduk. Dediğim gibi isteğe bağlı, isterseniz yapmaya da bilirsiniz. Evet, kafamızı bitirdik. Bütün işlemlerini yaptık. Şimdi kuyruğumuzu yapacağız. Evet, kuyruğumuz için sihirli halkanın içinde 6 tane sık iğne ile başlıyoruz. İkinci sıradayız. Bir tane tek, bir çift, bir tek, bir çift, yani arttırıyoruz. Bir tek, bir çift. Evet, toplam 3 tane arttırma yaptık. Sayımız 9 oldu. Evet, şu araya da ipimizi takalım. Sıramızı belirleyelim. Üçüncü sıramızda eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapalım. Evet, dördüncü sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, iki tek, bir arttır, iki tek, bir arttır. 3 tane yine arttırma yaptık. Sayımız 12 oldu. Şimdi 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim arkadaşlar. Evet, 3 sıra düz örgümü tamamladım. 5, 6 ve 7. sıralarımızı düz örüyoruz. 8. sıramda 3 tane tek, bir arttır. Yine 3 tek, bir arttır. 3 tek, bir arttır. Evet, toplam yine 3 tane arttırma yaptım. Sayım 15 oldu. Şimdi beyaza geçeceğiz. Son ilmeğimin yok, şöyle yapalım.
son ilmeğimizi, şu son arttırma zaten bu, batıp çıkıp beyazla geçiyorum. Beyazla kapattım. İlk ilmeğime ilmek kaydırıyorum. Bir zincir, yine aynı yere batıyoruz. Yukarıya çıkmış olduk. Şimdi bu sıramızı eksiltme artırma yapmadan düz örelim. 15 tane sık iğnemiz var. Hepsine tek batıyoruz sıra sonuna kadar. Burada bir sıra beyaz yapacağız. Son ilmeğimizi yine gri ile geçiş yapalım. Son ilmeğe kadar beyazla ördüm. Evet, şimdi son ilmekteyim. Batıp çıktım ve gri ile kapatıyorum. Griye geçiş yaptım. İlk yaptığımız sık iğnemize batıyoruz. İlmek kaydırdık. Burayı düzleştirdik. Bir zincir. Evet, bir zincir çekiyoruz veya yine aynı boşluğa batıp yukarıya çıkmış olduk. Yine hepsine tek batalım. Sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar düz ördük. Yine ilk ilmeğimize batıp ilmek kaydırdık. Bir zincir çekiyoruz. Yine hemen dibindeki boşluğa batalım. Yine yukarıya çıktık. Yine sıra sonuna kadar eksiltme arttırma yapmadan tek batalım. 15 tane sık iğnemiz var. 10 ve 11. sıralarımız gri ile ördük. Şimdi sıra sonunda yine beyaza geçeceğiz. Yine geçiş yapacağız. Evet, son ilmeğimde yine beyaza alalım. Beyazla kapattım. Yine ilk baştaki ilmeğime batıyorum. İlmek kaydır. Bir zincir. Yine hemen aynı dibine batıyoruz. Yukarıya çıktık. Evet, şimdi sıra sonuna kadar yine hepsine tek batalım. Eksiltme artırma yapmadan 15 sık iğneye tek batalım. Evet, sıra sonumuza geldik. Yine ilk baştakine batıyoruz. İlmek kaydırdık. Bir zincir. Yine hemen ilk ilmeğe, yani dibine batalım. Yukarıya çıktık. Evet, yine sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. Son ilmekte yine griye geçeceğiz. Bir sıra beyaz yaptık. Şimdi 2 sıra beyaz. Evet, sıra sonuma geldim. Son ilmeğimi gri ile kapattım. Yine ilk baştakine batıyoruz. İlmek kaydır, bir zincir. Yine
dibine batalım. Yukarıya çıktık. Şimdi 3 sıra gri örelim. Eksilme artma yapmıyoruz. 3 sıra aynı şekilde örelim. Evet, 3 sıra gri ördük. Beyaza geçiyoruz. Beyazla kapattık. Yine ilk ilmeğe batıp ilmek kaydırdık. Bir zincir, hemen dibine batalım. Evet, yukarıya çıktık. Yine 3 sıra beyaz örelim. 15 sık iğne, eksiltme artırma yapmadan. Daha sonra yine griye geçeceğiz. Evet, 3 sıra beyaz ördüm. Şimdi griye geçiyoruz. Bu son beyazdı. Beyazı koparabiliriz. Arkaya düğüm atalım. Griye battık. Evet. İlk birinciye batıp ilmek kaydırdık. Arkadan çekelim. Bir zincir. Hemen dibine batıyoruz. Bu sıramızda son arttırmamızı yapacağız. 4 tek bir arttır. Bu 1'di. Bu 1, 2, 3, 4, bir arttır. 4 tek. 1, 2, 3, 4, bir arttır. 4 tek. 1, 2, 3, 4, bir arttır. Evet, sayımız 18'e çıktı. Şimdi ilk ilmeğe batıyoruz. İlmek kaydırdık. Bir zincir. Evet, beyaz ipimizi kesebiliriz. Onu arkaya şöyle bir düğüm atalım. Şuradan bir ilmeği alıp şöyle zincir çekiyorum. Bir tane daha çektim. Çok uzun bile kesmişiz. Evet, kuyruğumuzun son artışını yaptık. Şimdi 18 olmuştu. Kaçıncı sıradayız? Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. sıramızda arttırma yapmışız. Şimdi bundan sonra düz öreceğim. Biraz öreyim. İşte döne döne öreceğiz bundan sonra. 18 olarak. Artık yukarıya bir zincir çekip yukarıya çıkmayacağım. Direkt geçiş yapacağım. 18 sık iğne döne döne örelim. Evet arkadaşlar, şimdi kuyruğumuzu arttırmadan sonra 20 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Döne döne ördük. Şimdi bu arada kuyruğumuzu elyaf dolduralım ama az olsun. Öyle taş gibi doldurmayın. Şöyle yaptığınızda rahat kıvrılabilsin. Daha önceki poncik kedimizin kuyruğuna ince tel takmıştım. Ama şimdi gerek görmüyorum. Böyle de şekil alabiliyor. Gayet kedimiz daha az bir materyaller içersin. Çok içine bir şey koymayalım. Evet, şimdi 20 sıra düz ördük. Şimdi dikme yerini ayarlayalım. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir atlıyorum. Neyse, bu sıra atlamayalım. Bir sıra 10 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 ve 10 tane tek battım arkadaşlar. Bir zincir çekip dönelim. Bir atlayıp yanındakine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek battım. Sıra sonunda 2 tane tek kaldı. Bunlara da batıp çıkalım. Battık, çıktık. İkisini bir kapattık. Bir zincir dönüyoruz. Bir atlıyoruz. Yanındakine batalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek ördüm. Sıra sonunda 2 tane kaldı. Buna da batıp çıkalım. 1, yanındakine de battım, çıktım. 2, ikisini bir kapattık. Bir zincir. Bu son sıramız. Yine bir atlıyoruz. Yanındakine batalım. 1, 2, 3 tane tek battım. Sıra sonunda 2 tane kaldı. Batıp çıktık. Yanındakine batıp çıktık. İkisini bir kapattık. Bu şekilde kuyruğumuzu dikme yeriyle oluşturduk. İpimizi uzun keselim. Şöyle biraz dikecek kadar. Evet, kuyruğumuzu hemen dikelim. Bu şekilde arka ortaya, poposunun ortasına yerleştiriyorum. Yine elyaf doldurdum bu kısma da. Şimdi hemen şöyle gövdeye battım. Daha sonra kuyruğa batıyoruz. Evet, bir gövde, bir kuyruk şeklinde dikelim. Burayı dikerken de şöyle döndürelim. Evet, dikmeye devam edelim.
Evet, kuyruğumun dikişini bitirdim arkadaşlar. En son dikerken şu buradaki kısma da yine elyaf doldurdum. Görüntü böyle. İsteyenler uç kısmına yine kuzu ipinden aynı kulaktaki gibi yapabilir. Daha öncekini yapmıştım. Bunu bu şekilde bırakacağım. Şimdi artık boynumuzu dikebiliriz. Boyunla gövde arasına bir şey takmayacağım arkadaşlar. Çünkü daha önce şu kısım çok geniş. Yani kafayı taşıyabilir. Boyun da olmadığı için boynumuzu da çok kısa örmüştük. O yüzden bence aparat takmaya gerek yok. Eğer takmak istiyorsa takabilir tabi. Şimdi hemen dikime başlayalım. Şurada kısımda son dolduruşlarımı da yaptım. Yine dikerken az bir yer kalana kadar dikeceğim. O boşluktan da yine son dolgularımı da yapacağım. Kafa arasında illaki boşluk kalacak. Onları da yapalım. Evet, düz bir şekilde yerleştiriyorum. İpim buradaydı benim. İşte buradan hemen karşıya denk gelen ilk ilmek. Evet, boyun dikişlerimiz yine aynı. Bir gövdeden alıyoruz. Hemen karşısına kafadan bir gövde, bir kafa, yine hemen karşısı, hiç atlamadan bir gövde, devam edelim. Sonra bunları çekelim. Evet, kafamız bitmeye yakın. Şu son boşluklarımızı da dolduralım. Kafamızın dik durabilmesi için. Bunları da güzel doldurup dikişimizi bitirelim. Boyun kısmına doğru itiyorum. Evet, kelimizin boyun dikişini bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde boynumuzu mutlaka şu dediğim gibi araya güzelce elyafı doldurun. Bakın gayet güzel duruyor. Araya aparat takmadan durabildi. Şimdi en son şu gözlerimizi de aşağıya içine çekelim. Daha böyle güzel bir görüntü olsun. Şu boyun kısmından diktiğimiz yerden giriyorum. Gri ipimi taktım uzun ipime. Ortadan şöyle giriyorum. Gözümün şu beyaz akından çıkmaya çalışacağım. Ya da şuradan göz altından girelim. Öyle zor olacak. Şuradaki arttırma yerinden çıkacağım. Bu şekilde gözümün altındaki arttırma yerinden çıktım. Şöyle uzun bırakalım bağlamak için. Hemen karşıya birkaç sık iğne, 3 sık iğne ileriden şöyle batalım. Yani yapmakta zorunda değilsiniz. İsterseniz yapmasanız da olur. Yine aynı yerden veya bir sık iğne yanından çıktım.
şöyle çekeceğiz. Tekrar yanındaki sık iğneden batıyorum. Diğer gözümden de yine göz altından arttırma olan yerden çıktım. Evet, 3 sık iğne bu taraftan. Evet, şimdi bunu iyice çekelim. Şöyle çekiyoruz ve şöyle çekip bağlayalım. Evet. Şimdi ipimizi kesip ipleri de içeri itelim. Evet, kilimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi isteyenler boynuna atkı yapabilirler. Kedimizin ilk yaptığımız ponçik kedimizde atkısı vardı. Şimdi onu da yapalım. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Pembeyle yapacağım. Ayağına, bıyığına, burnuna uysun diye pembe kullanacağım arkadaşlar. İpimizi sabitliyoruz ve 15 tane zincir çekelim. 1 2 3. Evet, 15 zincir çektim. Bir atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. 14 tane zincire bir tane sık iğne yapalım. Her ilmeğe bir tane batıyoruz. Şuradaki ipi de şöyle arada yürütelim. Bunu da örelim arada. Şöyle. Evet, sıra sonuma geldim. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi arkadaki tek katlardan öreceğiz. BLO'dan. Hemen ilk ilmeğimizin arkadaki tek kata batalım. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne. Eksiltme, artırma yapmıyoruz. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine arkadaki tek kattan her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. BLO'dan örüyoruz arkadaşlar. Arkadaki şu tek kattan. Evet, bu şekilde toplam 44 sıra örelim. Bu üçüncü sıraydı. Bakın 1 2 3, toplam 45 sıra gidip geleceğiz. Evet, toplam 45 sıra 44 sıra ördüm arkadaşlar. 45 de olur, fark etmez. 1 2 46 olur, önemli değil. Ben şu an 44 yaptım. Şimdi düğme deliği yapacağız. Şöyle bir ahşap bir düğme kullanacağım, kedili. Elinizde size ne varsa. Şimdi bunu düğmenizi kendinize göre, kendi düğmenize göre açabilirsiniz düğme deliğini. Bir zincir çekip döndüm. 5 tane tek batıyorum. Yine arkadan 1 2 3 4 5 tek.
4 zincir, 1 2 3 4 4 atlıyorum ve 5 taneye yine bu şekilde atladım. 5 tane tek, 1 2 3 4 ve 5. Eğer düğmeniz daha küçükse bunu şu ortayı 3 yapabilirsiniz. 3 zincir şeklinde. Bir zincir çekip döndüm. Yine arka kattan örüyorum. 5 tane 5 yaptım. Şimdi bu zincir çektiğimiz yere içine 4 tane yine yerine koyalım. 1 2 3 ve 4. Yine arka kattan diğer tarafa 5 tane de buradan. Yine toplam 14 tane ilmeğimiz oldu. Evet, bir zincir çekip dönelim. Yine arka kattan. Şimdi bunu birkaç sıra daha örelim. Daha sonra bitirelim. Evet, düğmemizi de bu şekilde diktim arkadaşlar. Birkaç sıra daha ördüm. Atkımız bitti. İp kalınlığından değişebilir arkadaşlar ölçümüz. Şimdi siz de bunu kendi kedinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bu tarafı biraz kıvırarak yapın. Yaparken bakın şöyle kıvırın. Takarken kıvırdım. Şurayı da kıvıralım. Evet, bu şekilde olacak görüntümüz. Evet arkadaşlar, ponçik kedimizin sonuna geldik. Ve boyumuz 33 santim oldu. İp kalınlıklarına göre değişecektir. Bu şekilde arkamızda. Daha önce dediğim gibi alize daha plus da galiba hatırlayamıyorum. Onunla örmüştüm ve çok büyük olmuştu. 40 santim belki daha da fazla. Ama bu boy daha ideal, daha güzel. Size de Alize Cotton Gold'u tavsiye ederim. Evet, böyle de kedi sesimiz de var içerisinde. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın canlar. Yeniden başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.